Kardata'dan herkese saygılar, sevgiler. Megane 3 sedanın yerine 2009 yılında Samsung'un geliştirdiği Fluence ülkemizde üretilip satılmaya başladı. 2009 yılında 2010 model olarak satılmaya başlayan Fluence'ın makyajlı versiyonu 2012 yılında tanıtıldı ve model 2016 yılına kadar ülkemizde yaklaşık 200 bin adet satıldı. Renault'un geniş bayi ve servis ağı, makul yedek parça fiyatı ve düşük yürütme giderleriyle orta sınıfta genel beklentileri karşılayabilen Fluence özellikle filo kullanımlarında yoğun ilgi gördü. 2012 yılında tamamen elektrikli versiyonu satışa sunulsa da hem menzili yeterli olmadığından hem de ülkemizdeki elektrikli otomobil altyapısı yaygın olmadığından elektrikli Fluence çok fazla ilgi görmedi. Modelin çok fazla ilgi görmeyen bir diğer motor alternatifi de 130 beygir ve 320 Nm tork gücü üretebilen 1.6 litrelik dizel motor idi. 105, 110 ve 115 beygirlik modifikasyonları ile genellikle bireysel kullanıcılara hitap eden 1.6 litrelik benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içerisinde 9 litre seviyelerinde. Fluence'larda Flio'larında yoğun tercih ettiği 1.5 litrelik dizel motor en yaygın olan motor alternatifi. Bu motorun 85 ve 105 beygirlik modifikasyonları makyajdan sonra 90 ve 110 beygir oldu. Günümüzde dizel motorların maliyetleri artmış olsa da bu motorlar şehir içerisinde 5-5.5 litre seviyelerindeki yakıt tüketimiyle ekonomiyi 200-240 Nm arası tork güçleriyle yeterli bir çekiş ve performansı sunabiliyor. Ayrıca Fluence 530 litrelik bagajı ile döneminin ve sınıfının en büyüğü. Arka dizbaş mesafesi, iç alan genişliği de 2.7 metrelik dingil mesafesi ile D segmentine yaklaşıyor. Authentic, Edition, Business, Dynamic, Expression, Extreme, Extreme Edition ve Prilvaj donanımları makyajdan sonra Joy, Touch, Touch Plus ve Icon olarak değişti. Makyajlı Touch donanımlarda ABS, ESC, ASR, fren destek sistemi, ön ve yan hava yastıkları, Isofix, sis farları, manuel klima, yol bilgisayarı, elektrikli cam ve elektrikli aynalar, MP3 çalar, Bluetooth ve USB bağlantısı bulunurken Touch Plus donanımlarda bunlara ek refakatçi aydınlatma, hız sabitleyici, elektrikle katlanan dış dikiz aynası, LED gündüz farları ve LED arka farlar, eller serbest, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Prestige paketiyle satın alınmış Icon donanımlarda ise perde hava yastıkları, yıkamalı xenon farlar, 17 inç alışımlı jantlar, deri parçalı döşeme, sunroof, elektrikli park freni, far ve yağmur sensörleri, otomatik far yükseklik ayarı, kararan dikiz aynası gibi donanımları bulmak mümkün. Samsung SM3 olarak 2010 yılında katıldığı Kore NCAP'te 4 yıldız, 2013 yılında katıldığı Latin NCAP'ta yetişkin yolcu güvenliğinden 4, çocuk yolcu güvenliğinden 2 yıldız alan Fluence'lar pratik kullanımda 100-110 km hızlara kadar güvende hissettirebiliyor. Fakat 130-140 km hızların üzerinde rüzgardan etkileniyor. Yol tutuşta gezme ve kaymalar olsa da frenleme ile birlikte Fluence'ların genel olarak sınıf beklentilerini karşılayabildiklerini söyleyebiliriz. Sıfır satılan Fluence'ların yarısından büyük bir kısmı filo olarak satıldığı için ikinci elde bu duruma özellikle dikkat etmek gerekiyor. Fluence'ın üretimden kalkmış olması elbette bir olumsuzluk. Fakat bu kadar çok satılmış bir Renault modelinin yedek parça temininde sorun olmayacaktır. Ayrıca fiyatları C sınıfında hesaplı olan, ekonomi yönüyle ön plana çıkan bir otomobil. Diğer markalarda olduğu gibi çift kavramalı yarı otomatik şanzımanında ısınma, mekatronik ve volant kaynaklı yüksek masraflar çıkabiliyor. Bunların dışında deri deformasyonları, tuş kaplamasının artması, kapı cam fitillerinin çabuk sertleşmesi neredeyse her Fluence'da görülüyor. Hesaplı olan ömürlü parçalarının erken yıpranması da kapı kilit sorunları da yaygın olarak görülüyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.